Bilinçaltı resimlerle düşünür. Eğer zihninizde sürekli borçlar, hastalıklar veya başarısızlık resimleri tutuyorsanız, bilinçaltınız bu resimleri gerçeğe dönüştürmek için çalışır. Siz zihninizi bir vizyonla doldurmazsanız, dünya sizi kendi kaosuyla doldurur. Selam dostlar. Serimizin 10. videosuna, yani yaratım aşamasına hoş geldiniz. Bugüne kadar zihnimizi temizledik, korkularımızla yüzleştik ve o konforlu ama dar alanımızdan dışarıya adım attık. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Çoğu insan hayal kurmayı çocukça bir uğraş veya boş bir vakit geçirme sanır. Oysa ben size şunu söyleyeceğim. Bugün dokunduğunuz, kullandığınız, hayran olduğunuz her şey önce birinin zihninde bir hayal olarak doğdu. Hayal kurmak, geleceği bugüne getirmektir. Bugün görselleştirmenin sadece bir umut değil, bilimsel ve ruhsal bir güç olduğunu konuşacağız. Hazırsanız hayatınızın mimarı olmaya başlayalım. Joe Dispenza'nın laboratuvar çalışmaları bize şunu gösterdi. Beyniniz dışarıda gerçekten yaşadığınız bir olayla zihninizde en ince ayrıntısına kadar canlandırdığınız bir olay arasındaki farkı anlayamıyor. İkisinde de aynı nöronlar ateşleniyor ve aynı kimyasallar salgılanıyor. Ben her gün gözlerimi kapatıp olmak istediğim o değişmiş, ivmelenmiş, mutlu, huzurlu, refahı yaşayan versiyonumu hayal ettiğimde aslında beynime yeni bir donanım yüklüyorum. Kuantum alanında her olasılık mevcuttur. Siz zihninizde o olasılığa odaklanıp onun duygusuna girdiğinizde o geleceği kendinize çekmeye başlarsınız. Görselleştirme sadece bir resme bakmak değildir. O resmin içindeki kokuyu, sesi ve en önemlisi o başarı, o mutluluk hissini vücudunuza şimdiden yaşatmaktır. Bob Proctor'ın o meşhur stick person, yani çöp adam çizimini hatırlayalım lütfen. Bilinçaltı resimlerle düşünür. Eğer zihninizde sürekli borçlar, hastalıklar veya başarısızlık resimleri tutuyorsanız, bilinçaltınız bu resimleri gerçeğe dönüştürmek için çalışır. Ben hayatımdaki dönüşümü zihnimdeki film şeridini değiştirerek başlattım. Proctor bize şunu öğretti. Zihninde tutabildiğin şeyi elinde de tutabilirsin. Her gün istediğim hayatın detaylı bir resmini çizdim. O resme her baktığımda o frekansa titreşmeye başladım. Görselleştirme disiplinli bir hayal kurma sanatıdır. Siz zihninizi bir vizyonla doldurmazsanız, dünya sizi kendi kaosuyla doldurur. Kendi filminizin yönetmeni siz olun. Farabi, insan ruhunun yetilerini anlatırken hayal gücüne, mütehayyile çok güzel bir yer ayırır. Ona göre bu yeti duyularla alınan bilgileri birleştirip yepyeni formlar oluşturma gücüdür. Hatta büyük bilgelerin ve peygamberlerin hakikati hayal gücü yoluyla sembollere döktüğünü söyler. Bu şu demek, hayal gücünüz sizin yüce gerçeklikle kurduğunuz köprüdür. Farabi'nin dediği gibi, akıl planlar ama hayal gücü o plana can verir. Erdemli bir hayatı önce hayal etmelisiniz ki onu inşa edebilirsiniz. Ben kendi erdemli şehrimi, yani kendi huzurlu ve başarılı hayatımı önce zihnimde sokak sokak kurdum. Farabi bize hayal gücünün bir oyuncak değil, hakikate ulaşma aracı olduğunu hatırlatıyor. Dostlar, bugün videoyu kapattıktan sonra sessiz bir köşeye çekilin. Sadece 5 dakika boyunca hiçbir kısıtlama, hiçbir ama veya nasıl sorusu olmadan o en mutlu ve başarılı halinizi hayal edin. O insanın nasıl yürüdüğünü, nasıl konuştuğunu, sabahları nasıl uyandığını hissedin. Unutmayın, İnanmadığınız bir şeyi yaşayamazsınız ve hayal etmediğiniz bir şeye inanamazsınız.
Ben bu hayalleri kurmasaydım bugün bu ivmeyi, bu dönüşümü yakalayamazdım. Hayalleriniz sizin geleceğinizden size gönderilen mesajlardır. Yorumlarda şu an zihninizde canlandırdığınız o yeni hayatın tek bir detayını bizimle paylaşın. Belki o evdeki bir manzara, belki o işteki bir başarı anı, hayallerimizi söze dökerek onları mühürleyelim. Kanala abone olmayı ve vizyonunuza sadık kalmayı unutmayın. 11. videomuzda bağışlamanın ve affetmenin önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdığını konuşacağız. Hayal gücünüzle kalın. Önceki videoyu izlemeyi unutmayın.